10 Aralık 2002'de Türkiye MMORPG oyun piyasasında sürülen Knight Online, oldukça sevilen bir oyun olmuştu. Bu dönemler evinde bilgisayar olmadığı için veya olanların da arkadaş ortamının verdiği keyfi almak için internet kafelerde toplandığı bir dönem olmuştu. Kiminin skill point dağılımını bilmeden farklı yanlış dağılım yaptığı, kiminin ise level kasmak için Moradon'da gezindiği bir evrede bazı oyuncular dil önceliği sayesinde genel olarak oyuncuların önüne geçmeyi başarmıştı. Ve zamanla bu oyuncular Knight Online'da efsane haline gelmeye başlamıştı. PK esnasında 15-16 kişinin arasına girerek ulusal puanı görsel şölenle toplayan oyuncular toplumun gözdesi olmuştu. Tabi bunları yaparken standart oyunculara nazaran daha ekipmanlı ve donanımsal olarak destekliydiler. Peki bu ekipman ve donanımsal destek neydi? Ekipman olarak standart oyuncuların artı 7 şarda hayranlıkla baktığı bir dönemde artı 8 şardı tek kalemle gözden çıkaran, donanımsal destek olarak standart oyuncuların özellikle asasların minihör atabilmek için CTRL tuşuna kağıt sıkıştırdığı bir dönemde bahsettiğimiz kahramanların Need for Speed oynarcasına gaz pedal şanzıman ile oyun oynamasıydı. Bu son tasvir belki de çoğumuza tanıdık gelmiştir. Evet, halen oyunda efsane olabilmenin yolu bu donanımsal destekten geçmektedir. Ayrıca Knight Online'da efsane haline gelip de sonu itibariyle kötü biten birçok örnek olmuştur. Konunun ana karakteri olan Beter bu duruma en açık örnek olmuştur. Yakın tarih ile ilgili olarak oyunun bir diğer efsanesi haline gelmiş olan Domenico Vacco da sonu kötü biten efsanelerden biri olmuştur. Beter donanımsal destek kullanmak ve edit item ile ilgili olmaktan dolayı, Domenico Vacco ise donanımsal destek kullanmak ve Twitch bit skandalına karışmak da bu sona dahil olmuştur. Oyunun yayım haklarının 2012 yılında K2 Network'ten NTT Game'e geçmesiyle birlikte söz konusu edit itemlerin silinmesi ve oyuncuların donanımsal destek kullanmasının önüne geçilmesi için ciddi mücadele verilmişti. Böyle bir girişimde birçok item sunuculardan silinerek oyunun temiz kılınması hedeflenmişti. Ayrıca oyun kuralları güncellenerek donanımsal destek alan oyunculara, yani makro pedal benzeri seri atama yapan oyunculara karşı önlem alınmıştı. Fakat 2020 yılında Destan ve Rosetta sunucularında ortaya çıkan edit itemler, K2 dönemindeki şüpheleri tekrar gündeme getirmişti. Edit itemlerin bir video ile sosyal medyada paylaşılması üzerine forumlarda birçok konu açılmış ve oyuncular arasında gerçek olup olmadığı hakkında tartışmalar yapılmıştı. Buna göre bazı oyuncular bunu yapanların private server sahipleri olduğu ve bu videonun da o sunuculardan birinde çekildiğini savunmuştu. Fakat bir süre sonra NTT Game yönetim ekibinde yer alan Keenart, resmi forum üzerinden yaşananların gerçek olduğunu, GM etkinlik karakterinin test amacıyla OTP'sinin deaktif edildiği bir tarihte itemlerin çalındığını ve çalınan itemlerin sunucudan silindiğini açıklamıştı. Ancak söz konusu açıklamanın ifşadan sonra yapılması, oyuncu topluluğunun kafasında bir soru işareti bırakmıştı. Söz konusu item videosu ya sosyal medyada paylaşılmasaydı? Kısım 2. Gold Bar ve item ticareti. NTT Game oyun içerisindeki 100 milyon coins'in karşılığı olan Gold Bar'ın TL değerinin olmadığını ve aynı zamanda oyundaki ekipmanların herhangi bir TL değerinin olmadığını belirtmişti. Hatta söz konusu bu ticarete ilişkin oluşabilecek hak kayıplarının şirketin sorumluluğunda olmadığını bildirmiş, söz konusu ticareti yasaklamıştı. Anlatılan durum oyunun kurallarını oluşturmakla birlikte söz konusu kurallar tamamıyla GM inisiyatifine bırakılmıştı. Misal olarak oyunda Gold Bar ticareti yasak olmasına rağmen söz konusu kuralı ihlal eden oyuncuların cezalandırılması noktasında GM'lere inisiyatif tanınarak istedikleri oyunculara ban atma yetkisi tanınmıştı. Hal böyle olunca Twitch yayınlarında itemlerin fiyatı 100.000 TL, 80.000 TL olarak özgürce ifade edilebilmekte ve yayınlarda açık şekilde Gold Bar ticareti yapılmaktaydı. Fakat GM'lerin aleyhine bir yayın yapıldığında GM'ler kendi inisiyatiflerine tanınan hakları kullanarak cezalandırma yetkisine sahip olmuştur. Söz konusu çelişkilere bir de üçüncü parti yazılım kullanımına karşı zayıf mücadelenin eklenmesi yönetime karşı ciddi şüpheler ortaya çıkarmıştı. Bahsi geçen şüphelerin dile getirilmesi noktasında kronolojik olarak yakın örneğini Villa meselesi oluşturmuştur. Kitlenin Twitch yayıncılarından olan Yahel'in paylaşmış olduğu bir videoda villanın içerisinde çok sayıda bilgisayar sistemi kurularak illegal yazılım ile farm slotlarında gold bar üretilmişti.
Bu videoda söz konusu illegal oyuncuların hiçbir şekilde cezalandırılmadığı ve bunun bir sebebi olarak eski bir GM ve Twitch yayıncısı Avnage'in gösterilmesi olmuştu. Birazdan izleyeceğiniz içerik söz konusu olayın ana kaynağıdır. İçeriklerin geliştirilmesi ve kanalın ilerlemesi için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.